Ben rehberiniz Osiris. Hansel ve Gretel masalını bilmeyen yoktur. Kısaca hatırlatırsak, üvey anneleri tarafından ormanda terk edilen Hansel ve Gretel eve dönüş yolunu ararken şekerden yapılmış bir ev görürler ve onu yemeye başlarlar. Bunu fark eden cadı da iki küçük çocuğa evde tuzak kurar ve onları yemeyi dener. Hansel de cadının dikkatsizliğinden faydalanıp onu kazana atar ve iki küçük çocuk cadının elinden kurtulup sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Bu masal yorumlanırken birçok farklı görüş mevcut. Mesela Sayın Üstün Dökmen bu masal için çocukların kendi ayakları üzerine durmaları teşvik edilir diye bir çıkarımda bulunmuş. Elbette bu çıkarım da yapılabilir. Ancak derin ve ayrıntılı bakıldığında her şey bu kadar da toz pembe değil. Masalın esin kaynağı 1314 yılında gerçekleşen büyük kıtlık. Bu tarihte Avrupa'daki birçok aile ya çocuklarını terk ediyorlardı ya da onları yiyordu. Bu olaylardan esinlenen Grimm kardeşler 1812 yılında Hansel ve Gretel de dahil olmak üzere 200'den fazla masal yazarlar ve bu masallar 160 dile çevrilir. Hikayelerin ortak özelliği ise terk edilme, cinayet, tecavüz, yamyamlık ve hapsedilmedir. Başlangıçta herkese hitap eden bu hikayeler çocuklar tarafından da okunduğu anlaşılınca tüm masalların içeriği değiştirilir ve Hansel ve Gretel de bundan pay alır. Terk eden özenle kötü kalpli üvey anneye, kötü kalpli baba da durumdan pişman olan babaya dönüştürülür. Hikayelerin orijinalinde Hansel ve Gretel de cadıyı pişirdikten sonra yiyordu ancak güncel versiyonlarında böyle bir son bulunmuyor. Gelelim çıkarılacak derslere. Açıkçası ben Üstün Bey'e pek katılamıyorum. 5-6 yaşındaki bir çocuk hangi çıkarımları yapar bu konuda net konuşamıyorum. Ancak hikayeyi bir de cadıdan dinlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Belki sadece aç iki çocuğa yardım etmek isteyen yaşlı bir kadında da Hansel ve Gretel yaşlı kadını malı mülkü için öldürmüştür. Bilemeyiz tabii. Bunun dışında benim masaldan çıkartacağım dersler şunlar. Bu hayatta annene ve babana bile güvenme. Başkalarının evine eğer çok açsan izinsiz girebilirsin. Girdiğin evde sana zorluk çıkartacak birisi varsa onu öldürebilir ve hatta suçu örtmek için cesedi yiyebilirsin. Sonra da bunların hiçbirisi olmamış gibi hayatına kaldığın yerden devam edebilirsin. Masalın potansiyel etkilerini beraber yorumlar kısmında konuşalım. Hepinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Farklı bir analizde görüşmek üzere.